Merhaba Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine trendlere girecek çok şık bir motif modeli çalışacağız. Arkadaşlar yapımı çok kolay ve istediğiniz her yerde rahatlıkla örebilirsiniz. Daha önce buna benzer bir motif çalışmıştık. Bu da onun benzeri bir motif. Yine farklı renklerde çalıştığınızda sanki farklı bir motif gibi görünüyor. Ama aslında ikisi de aynı motif arkadaşlar. Ben yabancı bir kanalda gördüm ama biraz kendim değiştirerek yaptım. Onu da eklemek istiyorum. Biraz değişiklikler yaptım üzerinde ve ortaya böylesine güzel bir motif çıktı. Şöyle hemen tersini de hızlıca göstermek istiyorum. Yeleklerinizde, hırkalarınızda da tersi çok hoş duracaktır. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Alize Cotton Gold ip kullandım. 2,50 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Bazı videolarda maalesef ölçüleri vermeyi unutuyorum ama şimdi unutmayayım dedim. Hemen 12 santim arkadaşlar. Benim ördüğüm ip ve tığla ördüğünüzde 12 santim. Ama farklı tığlar ve farklı iplerle ebatlar değişecektir. İsterseniz hemen bu güzel motifin yapımına geçelim. Geçmeden önce beğeni butonuna basmayı, bu videonun altına yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Bana destek olmak için ve bu videonun birçok kişiye ulaşması için bu çok önemli diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, motifime sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Halkanın içinden tığımı geçirip 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Halkamın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, ikili trabzan. Aralara birer zincir çekerek toplamda 8 tane ikili trabzan yapacağız. 4 oldu. Sihirli halkamın ipini tutuyorum. Ortayı küçültüyorum. 5. Pardon, bir zincir unutmayalım. Bir zincir, ikili trabzan. Bir zincir, ikili trabzan. Kaç oldu? 2, 4, 6, 7. Bir tane daha yapıyorum. Toplamda 8 tane ikili trabzanım oldu. Arada bir zincirim var. Sihirli halkamın ipini tutup iyice küçültüyorum. Ve burada 1, 2, 3. zincire batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Kesmeden arkadan yürüterek iki rengi devam ettirebilirsiniz. Ama eğer yelek çalışacaksanız, yani astarsız çalışacaksanız, arkada ip görüntüleri olacak ve ben bunu istemediğim için ipi kopararak yapıyorum. Ama sizler koparmadan da rahatlıkla yapabilirsiniz. İpime bir düğüm attım. Şöyle aralara birer zincir çekmiştik. Hemen ilk bir zincirlik boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve tüm boşlukları üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda bu şekilde aralarda hiç zincir yok. Direkt tüm boşluklara tek tek batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Diğerine battım. 1, 2 ve 3. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Diğer rengime geçeceğim. Ama öncelikle şöyle sihirli halkamı sabitlemek istiyorum. Şöyle iyice sıktım. Herhangi bir ilmeğe batıyorum arkadan. Bir düğüm atıyorum. Daha sonra da saklıyorum ipimi.
Ben şöyle üstü körün saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Bakın diğer iplerimi de arkada yürüterek sakladığım için onları saklamama gerek yok. Direktman kesebilirim. Evet, bu şekilde bakın düzgün bir geçiş sağlamış olduk. Tekrar diğer rengime geçmek istiyorum. Bu renk de çok güzel, tarçın rengi. Bayılıyorum bu rengi ben. Evet, ipimi düğümümü attım ve nereden başlıyorum? Bakın. Şöyle üçerli gruplar halinde ikili trabzanlarımız var. Hemen önümdeki grubun birinci değil ikinci trabzanına, yani ortadaki trabzana batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada hemen hiç zincirim yok. Tığın başını doladım. Bakın hemen ilk sıradaki trabzanın şöyle tepesine batırıyorum. Net miyiz? Şöyle bir netleştirelim. Bakın hemen önümdeki trabzan tepesine batırıyorum. Ve burada ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum ama eğer bir kasma yaparsa 2 zincir de çekebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Tekrar tığın başını doladım. Hemen aynı yere batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Hemen bir ikinci trabzan tepesine battım. Bir sık iğne. Bir zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. Bir sık iğne. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Tığın başını bir kez doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Burada yine zincirim yok. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine battım. Sık iğne. Bir zincir. Aynı yere batırıyorum. Bir sık iğne daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Yine aynı yöntemlerle devam ediyorum. Evet. Son bir trabzanım kaldı. Bakın şöyle açtığınızda hemen trabzan tepesi zaten görünüyor. Bir zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Ve ilk battığımız yere sadece bir tane sık iğne yapmıştık. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne. Bir zincir. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar ipimi kesiyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Yine krem rengine geldim. İpime bir düğüm atıyorum. Ve şöyle ikili trabzanların arasından başlamak istiyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Arkada iplerimi yürütüyorum. İkili trabzan yapmış oldum. Ve tekrar aynı yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra arada bir veya iki zincir çekebilirsiniz. Ben yine bir zincir çekiyorum. Hemen önümdeki ikili trabzan, iki tane ikili trabzanın arasına battım. Bir sık iğne, aynı yere bir tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar aynı yere bir ikili trabzan, bir sık iğne. Bu şekilde. Arada bir zincirim var. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Bir sık iğne, aynı yere ikili trabzan, iki zincir ve tekrar aynı yere ikili trabzan ve bir sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi buraya iki zincir de çekebiliriz.
Şöyle bakıyorum. Gerek yok aslında. Dediğim gibi kasma yaparsa 2 zincir çekebilirsiniz. Ben tek zincir çekiyorum. Ve bu şekilde devam edeceğim sıra sonuna kadar. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Bir zincir. Ve ilk battığım yere sık iğne ile başlıyorum. İkili trabzan. 2 zincir. Ve şöyle ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Ve bu sıramı da bu şekilde bitirdim. Tekrar ip rengimi değiştiriyorum. İpime düğüm attım. Ve bakın yine şöyle 2 zincirlik bölümden başlıyorum. Bir sık iğne ile başlamış oldum. Burada tığın başında oluyorum. Hemen bakın. Şöyle altta 2 tane sık iğne yapmıştık. Ortada bir tane zincir var. 2 sık iğne arasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim bu sefer. Tekrar aynı bölüme batıp ikili trabzan yapıyorum. Hemen karşı bölüme geçtim. Bir sık iğne, bir zincir, tekrar aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. 2 sık iğne arası. Bakın. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere batarak ikili trabzan. Hemen önümdeki boşluğa battım. Bir sık iğne, bir zincir. Tekrar aynı yere batıp bir sık iğne yaparak yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sıramız da bu şekilde oluyor. Sıralamayı bildiğinizde inanılmaz kolay bir model. Önemli olan sıralamayı ezberlemeniz. Zaten ikinci motifte sıralamayı ezberlemiş oluyorsunuz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna gelmek üzereyim. İlk battığım yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir ve ilk sık iğneye batarak kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Şimdi bir üst sıraya geçmek için yine krem ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Ve yine şöyle üçgen yuvaların içinden başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı yuvanın içine batıp ikili trabzan. Aynı yuvanın içine battım. Bir sık iğne, 1, 2 zincir ve karşı tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Arada 2 zincirim var. Tekrar aynı yuvanın içine batıp 2 tane ikili trabzan, bir sık iğne yapıyorum. Arada 2 zincirim var. Tığın başını doladım. Hemen yuvanın içine sık iğne ile başlıyorum. Aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan. Bir sık iğne. Arada 2 zincirim var. Ve hemen karşıdaki üçgen yuvanın içine batarak bir sık iğne yapıyorum. 2 tane ikili trabzan.
2 zincir, aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan, bir sık iğne, 2 zincir ve karşıya geçeceğim. Şu artık iplerimi de şu şekilde hemen göstereyim. Bakın, ipimi şöyle tutuyorum ve hemen onunla birlikte örmeye başlıyorum. Bu şekilde. Daha sonra artık kalan kısmını da şuradan bakın, artık kalan kısımları da kesiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. 2 zincir. Yine burada sık iğne ile başlıyorum. İlk battığım yere 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve tekrar koyu renk ipimi geri döndüm. Yine şöyle trabzanların tepelerinden, yani ortalarından başlayacağım. Bir sık iğne ile başlıyorum. Burada şöyle bir sık iğne yaptım. Arkada ipimi yürütüyorum. Bir zincir, tekrar aynı yere batıp ikinci sık iğnemi yaptım. Arada bir zincirim var. Bakın, yine burada 2 tane sık iğnem var. Tığın başında oluyorum ve hemen 2 sık iğne arasına battım. İkili trabzan. Bir zincir, tığın başında oluyorum. Tekrar aynı yere batıp ikili trabzan. Bir zincir, aynı yere batırıp ikili trabzan yaptım. Arada bir zincirim var. 2 zincirlik bölüme battım. Bir sık iğne, bir zincir, aynı yere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincirim var. Aralarda hep bir zincirim var. 2 sık iğne arası bir zincirlik bölüme battım. İkili trabzan. Bir zincir. Aralara birer zincir çekerek buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir ve hemen önümdeki boşluğa bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne daha. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Bir zincirim var ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve hemen burayı anlatmak istiyorum sizlere. İlk videonun açılışında 2 modelinde farklı göründüğünü söylemiştim. Nedenini hemen burada açıklıyorum. Arkadaşlar bakın, biz tam şu bölümdeyiz. Eğer koyu renkle başladıysak bakın, bu bölümden sonra yine ben aynı renkle devam edeceğim. Bir sıra daha şöyle göstermek istiyorum. Bakın, açık renkli yaptıysam bakın bu sıradayız ve bir üst sırayı yine kremle yapmışım. En son sırayı da yine koyu renkle yapmışım. Tarçınla yapmışım yani. Bu koyuyla başladıysak bakın, bu sırayı tarçınla yaptım. Bir üst sırayı kremle ve son sırayı yine tarçınla yaptım. Yani bu sıradan sonra, şimdi eğer biz açık renkle başlamış olsaydık, bundan sonraki sırayı da ben tarçınla devam edecektim. Yani aynı renkle devam edecektim. Daha sonra tarçına geçecektim. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Zaten eminim ki sizler anladınız. Yani bitiş noktaları aynı renk olsun diye bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemde bize sanki 2 farklı motif yapmışız gibi izlenim bırakıyor. Eminim ki anlaşıldı demek istediğim. Bu sıra, yani şu sıra açık renkle başladıysak ikisi kremle yapılıyor. Eğer koyu renkle başladıysak 2 sıra yapılmıyor. Yine aynı şekilde
bir sıra koyu, bir sıra açık renkle devam ediliyor. Eminim ki anlaşıldı. Ben koyu renkle başladığım için bu sırayı aynı devam etmiyorum. Burada ipimi kırıyorum. Ve hemen krem rengime geçiyorum. Bakın şöyle kutucuklar yaptık. V kutucuklar. Hemen birinci boşluktan değil de ikinci boşluktan başlıyorum. Şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şu aradaki boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 zincir çektim. Şu iki sık iğnenin ortasına batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, tüm boşluklara tek tek batıyorum. 1, 2, hemen önümdeki boşluğa battım. 2 zincir, önümdeki boşluğa battım. 2 zincir. Bakın boşlukları atlamıyoruz. 1, 2, bu iki sık iğne arasına atlamıyorum. Ve buraya geldim. Burayı da aynı şekilde boşluğa 2 sık iğne battım. Bakın şöyle 2 tane motif olarak düşünelim, model olarak. 2 modeli böyle iki zincir ve sık iğne ile devam ettirdim. Bakın 2 model köşe, 2 model köşe. Şöyle de diyebiliriz. Bakın bu üçgen kutucuklar sadece ortada bir tane olacak. Şuralar hep köşe olacak. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen ilk kutunun gözüne battım. Sık iğne. Burası köşe olacağı için 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer kutunun gözüne battım. Sık iğne ile kapattım. Bakın burada bir köşe elde etmiş olduk. Burada yine 3 zincir. Önümdeki boşluğa battım. Sabitledim. Şöyle bir köşe yapmış olduk. Ve şuraya gelene kadar, şöyle şuraya gelene kadar bakın. Şuraya yine 2 zincir ve sık iğne yapacağım. 2 zincir. Şöyle battığım yerlere bakabilirsiniz. 2 zincir. Dediğim gibi ezberlemesi de kolay bir model. İkinci motifte ezberlemiş olacaksınız. Önemli olan şu iki sık iğnenin arasını unutmamanız. Evet. Bakın sona geldik. Hemen kutucuklarımı saymak istiyorum. Bakın şuradan şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 zincir çektim. Kutunun içine batarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kutucuğum oldu. Ve 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen köşemi tamamladım. 9 kutu, 5 zincir, köşemizi tamamladık. Bu şekilde devam ediyorum. Yine burada 1, 2, 3 zincir. Önümdeki boşluğa battım, kilitledim. Ve şuraya gelene kadar yine 2 zincir sık iğne olarak devam edeceğim arkadaşlar. Ben sıramın sonuna geldim. 2 zincir sık iğne. Burada 3 zincirim var. 1, 2, 3. İlk göze batıyorum. Sık iğne. Ve burada 5 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Ve geldik
son sıraya. Şöyle bir düğüm attım ve şöyle yaptığımız 5 zincirlik bölümden başlıyorum. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle arkada yine ipimi yürütüyorum. 2 kez doluyorum ve bu kutucuğun içine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 2 ilmek kapatarak. 2 oldu. 3 4 ve 5. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen önümdeki kutucuğa geçiyorum. Bir kez tığın başını doladım. Önümdeki kutucuğun içine 2 tane ikili trabzan. Hemen önümdeki kutucuğun içine 2 tane tekli trabzan. Yani başını doladım, battım, hepsini topladım. Başını doluyorum ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Burada 2 tane kutucuk kalasıya kadar tüm kutucuklara sık iğne 2'şer tane. Her kutuya 2'şer tane sık iğnemi yapıyorum. İki kutu kalana kadar. Evet. Bakın 2 kutum kaldı. Hemen başını doluyorum. 2 tane tekli trabzan. Tığın başını doladım. Son kutucuğa 2 tane ikili trabzan. Ve köşeme geldim. 2 kez tığın başını doladım ve 5 tane üçlü trabzan 2 2 ilmek kapatarak 2 3 4 ve 5. Kasma yaparsa 6 tane de yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Hemen yanındaki kutucuğa geldim. 2 tane ikili trabzan. Hemen önündeki kutucuğa 2 tane tekli. Ve 2 kutu kalasıya kadar tüm kutuların içine 2 tane sık iğne. 2'şer sık iğne yapıyorum. Evet. Son kutuma da 2 tane sık iğne ve son 2 kutu. Hemen önümdeki kutucuğa 2 tane tekli trabzan. Bir önümdeki kutuya 2 tane ikili trabzan. Ve köşeye geldiğimde de biliyorsunuz ki 5 tane üçlü trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasından battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Ve motifi bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaya çok şirin ve çok güzel bir model çıktı. Bebek battaniyeleri de muhteşem olur. Bluz de olur. Genelde boğazlı kazak da yapıyorlar bu tip motiflerden. Dediğim gibi benim aklıma bazen böyle kameranın karşısında gelmiyor ama birçok şey yapılıyor. Ve bu motifi de ben daha önce hiç görmedim. Dediğim gibi yabancı bir kanalda gördüm. O da sanırım bir 5 yıl önce falan yapmış. Ben daha yeni gördüm. Ve inanılmaz güzel bir model. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve severek örersiniz. Şöyle hemen sizin önünüzde bunları kesmek istiyorum ki arkasının nasıl muntazam olduğunu görmenizi istiyorum. Eğer yelek
veya şöyle hırka yaptığınızda gördüğünüz gibi muhteşem derecede arkası gayet düzgün. Ben çünkü ip geçişlerini sevmiyorum arkadaşlar. Hani bazı arkadaşların kolayına gidiyor ip kesmeden model yapmak. Ama ben bittikten sonra o ip geçişlerini görmek istemiyorum. Tabii ki astar yapmayacaksanız, astar yapacaksanız önemli değil. Şöyle hemen göstermek istedim. Şöyle elimde düzelteyim. Buhar nasıl yapıyorsunuz diye her zaman soruluyor. Bu şekilde arkadaşlar üzerine buharı tutuyorum tersinden. Şöyle elimle düzeltiyorum bakın. Ve şunlara şöyle göstermek istiyorum. Buhar tuttum. Ve kesinlikle örgüm bozulmuyor. Eğer ütüyü değdirdiğiniz anda maalesef bozuluyor arkadaşlar. Ne kadar ılık ütüde tutsanız ılık ütüyle bir şey olmaz diyorlar ama basılıyor yani. Ben hiç sevmiyorum. O yüzden şöyle karşıdan buharımızı tutalım. Sıcak buhar tutalım. Karşıdan şöyle elimizde de düzeltelim. İnanılmaz düzgün motifler ortaya çıksın. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Birleştirme videom zaten var. Hemen bu videonun altına link olarak paylaşacağım. Oradan bakıp birleştirebilirsiniz. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.